Evimize o tüylü, sevimli bir dostluk atma fikri ne kadar heyecan verici değil mi? Ama bir yandan da kafamızın arkasında o büyük soru var. Peki ya alerjimiz varsa? İşte bu ikilem pek çoğumuzun aklını kurcalıyor. Şimdi Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın uzman görüşleriyle bu konuyu bir aydınlatalım bakalım. En doğru kararı nasıl verebiliriz? Hep birlikte görelim. Evet, aslında hepimizin aklındaki temel soru bu. Ailemize sevgisiyle neşe katacak yeni bir üye istiyoruz ama ya birimizde alerji çıkarsa? Bu hem bizim sağlığımız için hem de o minik dostumuzun geleceği için gerçekten çok önemli, çok kritik bir karar. Gelin o zaman bu kararı verirken bilim bize ne diyor, nasıl bir yol gösteriyor ona bakalım. Pekala, hadi en ideal senaryoyla, yani işin en kolay kısmıyla başlayalım. Diyelim ki ailenizde bildiğiniz, daha önceden teşhis edilmiş hiçbir alerji geçmişi yok. Bakın, uzmanların görüşü bu konuda oldukça net. Eğer ailede astım, egzama ya da alerjik nezle gibi bilinen bir durum yoksa, eve bir kedi ya da köpek almak genellikle yeni bir risk oluşturmuyor. Bu gerçekten de pek çok aile için epey iç rahatlatıcı bir bilgi. Hatta şimdi sıkı durun, işin ilginç yanı sadece risk oluşturmaması değil, bazı araştırmalar tam tersini söylüyor. Evcil hayvanla büyümenin az da olsa alerjilere karşı koruyucu bir etkisi bile olabileceğini gösteriyor. Yani bu bildiğimiz pek çok şeyi aslında tersine çeviren bir bilgi. Tamam, şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Zaten çoğumuzun asıl endişesi de bu. Ya ailede alerjik bir yatkınlık varsa? İşte tam bu noktada işler biraz daha karmaşıklaşıyor ve adımlarımızı çok daha dikkatli atmamız gerekiyor. Bu noktada uzmanlar, kediler ve köpekler için birbirinden oldukça farklı yollar çiziyor. Gördüğünüz gibi kediler için tavsiye çok daha net ve keskin. Ama köpekler söz konusu olduğunda durum biraz daha incelikli bir değerlendirme istiyor. Hadi şimdi bunları tek tek inceleyelim. Haydi önce kedilerle başlayalım. Eğer ailenizde alerjik bir geçmiş bulunuyorsa ve bir kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız burayı lütfen çok dikkatli dinleyin. İşte en kritik nokta bu. Eğer ailede bilinen bir alerjik rahatsızlık öyküsü mevcutsa, uzmanlar genellikle kedi sahiplenilmesini tavsiye etmiyor. Bu, olası sağlık risklerini en başından önlemek için verilmiş son derece net bir tavsiye. Ama tabii hayat her zaman bu kadar basit değil, öyle değil mi? Belki de siz bu bilgiyi öğrenmeden çok önce bir kedi sahiplendiniz ve o artık ailenizin bir parçası, can yoldaşınız. Peki şimdi ne olacak? Panik yapmaya hiç gerek yok, izlenmesi gereken mantıklı bir yol haritası var. Eğer evde kedinizle yaşıyorsanız uzmanlar şu adımları öneriyor. Birincisi, kediye karşı özel bir alerjiniz var mı yok mu bunu netleştirmek için bir test yaptırın. Test sonucu negatif çıkarsa harika. İkinci adıma geçiyoruz. Gözlem. Yani burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkıyor mu diye dikkatle takip edin. Eğer bu belirtiler başlarsa işte o zaman maalesef o zor kararı vermek ve kediyi evden uzaklaştırma seçeneğini ciddi olarak düşünmek gerekiyor. Şimdi de gelelim köpeklere ve tavsiyenin neden bu kadar farklı olduğuna. Burada durum kedilerdeki gibi siyah ve beyaz değil, biraz daha gri bir alan var. Köpeklerle ilgili bu farklılığın arkasında yatan çok ilginç bir teori var aslında. Bazı bilimsel çalışmalar diyor ki, özellikle erken çocukluk döneminde bir köpekle büyümek, bağışıklık sistemine adeta eğiterek ileride alerjik hastalıklara karşı bir tür kalkan oluşturabilir. Bunun sebebinin de köpeklerin eve taşıdığı bazı özel mikropların bağışıklık sistemimizi olumlu yönde etkilemesi olduğu düşünülüyor. Ne kadar ilginç değil mi? Yani bir köpek sahiplenme kararı hassas bir terazi gibi. Bir kefeye bu potansiyel koruyucu etkiyi koyuyoruz, diğer kefeye ise hala var olan alerji geliştirme riskini. Bu denge tabii ki ailenizin genetik yapısına, yaşam tarzınıza göre değişebilir. Bu yüzden bu karar artılarıyla eksileriyle tüm ailenin birlikte vermesi gereken üzerine düşünülmüş bir karar olmalı. Peki ya evde zaten bir köpeğiniz varsa ne olacak? Aslında protokol kedilerle birebir aynı. Önce test yaptıracaksınız, eğer bir duyarlılık çıkmazsa dikkatlice gözlemleyeceksiniz. Herhangi bir belirti ortaya çıkarsa da köpeğin evden uzaklaştırılması seçeneğini masaya yatırmanız gerekecek. Şimdiye kadar bütün senaryoları ve tavsiyeleri konuştuk ama şimdi uzmanların altını böyle kalın bir kalemle çizdiği hiçbir ama hiçbir istisnası olmayan tek bir kurala geliyoruz. Bu herkesin aklının bir köşesine mutlaka yazması gereken en önemli nokta. İşte o kural, aileden herhangi birinin daha önceden yapılmış bir testte
kediye veya köpeğe karşı alerjisi pozitif çıktıysa, bakın hiç belirti olmasa bile bu fark etmez, o hayvan kesinlikle ve kesinlikle sahiplenilmemeli. Bu pazarlığa kapalı bir konu ve uzmanların en net, en keskin uyarısı bu. Evet, tüm bilgileri masaya yatırdık. Günün sonunda bu karar, ailenizin sağlığı ile bir hayvan dostumuzun o sıcacık sevgisi arasında kuracağınız o hassas dengeye bağlı. Kısaca özetleyecek olursak, karar verirken şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Ailede hiç alerji öyküsü yok mu? O zaman muhtemelen güvendesiniz. Alerji öyküsü var mı? Kediler konusunda çok ama çok temkinli olmalısınız. Peki ya alerji öyküsüyle bir köpek düşünüyorsanız, o zaman potansiyel faydaları ve riskleri dikkatlice tartmanız gerekiyor. Ve en önemlisi, eğer daha önceden yapılmış pozitif bir test sonucu varsa, karar zaten verilmiş demektir. O hayvanı sahiplenmeyin. İşte uzman görüşleri bu şekilde. Karar ağacı da artık önünüzde. Bütün bu bilgiler ışığında son karar tabii ki sizin. Ailenizin sağlığı ve bir hayvanın o koşulsuz sevgisi, bu çok kişisel dengeyi kurarken umuyoruz ki bu anlattıklarımız size bir ışık tutar. Peki siz bu dengeyi nasıl kuracaksınız?